Tabanı kaldıracaksın, indireceğin kol iç tarafta. Tamam. Ayağı kaldırdık. Masurayı takıp çıkaracağın zaman şurada bir dil var bak. Sağa doğru çekiyorsun. Siyah parçayı. Kapak açıldı. Kapağı aldık dışarıya. Böyle çıkartıyorsun. Masurayı çıkardım. 3 tane içinde var. Bir de burada var. 4 tane masura çıkıyor makinenin içinden. 1, 2, 3, ve 4. Şimdi bak. Önce masura saralım bir tane. Masurayı şuraya koyduk. Makaranı ister buraya koy. Şöyle. Buraya koyduktan sonra yatık makara kullanacaksan makaranın çapı küçük. Şunu koyabilirsin. Makara düşmesin diye. Buraya koyduğun makaranın çapı büyükse bu sefer bunu koyarsın. Bu ikisi yatık makara kullanacağın zaman takacağım malzeme. Yok ben burada dik olsun dersen bu aparatı takıyorsun. Makaranı buraya koyuyorsun. Tamam. Ben şimdi bobinden geleceği için bunu çıkardım. İpimi aldım. Bak şurada bir metal parça var. İlk takacağın yer orası. Önden arkaya doğru bunu taktım. Sonra bak kesik kesik çizgiler var. Görebiliyor musun? Evet. Şöyle geldim. Bak şu kancaya geldim. Sonra şöyle arkadan öne doğru şu yaylı parçanın altına alacaksın ipi. Buradan da elindeki ipi masuraya dolayacaksın. Sonra masurayı sağ tarafa doğru itleyeceksin. Sağ tarafı itlediğim zaman bak ekranda masura çıktı. Evet. Ekranda şu an masura yok. Şimdi ekranda masura var. Masura konumunu aldığım zaman makine iğne bölümünü kendisi iptal ediyor. Sadece masura sarıyorsun. İster pedaldan az basarsan az çalıştırırsın. Pedala tam basarsan hızlı. Bu esnada buradan da istersen hız ayarını ayarlayabilirsin. Ama pedalı kullanman yeterli oluyor. Az basınca güzel yavaş çalıştırırsın. Bu daha ziyade pedalsız kullanırken yavaşlatman gerekirse bu tuşu kullanıyorsun. Belirli bir seviyeye kadar saracak. Ondan sonra masura duracak. Tekledi. Sola çektim. Masurayı çıkardım. Burada masurayı yatağa takarken dikkat edeceğim konu ipin yönüyle masura aynı yönlere dönmesin. Bak sola doğru gidiyor, masura da sola dönüyor. Muhakkak ters istikametlerde. İp sola giderken masura ters yöne dönsün. Bunu da bak şablonda burada sana gösteriyor. Görüyor musun? Evet. İpin yönlerini gösteriyor. Masurayı koyduk yerine. Burada da takacağın yerleri oklarla işaretlemiş. Buraya aldım. 160 lira abla borcu. Hayır, motorun bağı yok. Ben şimdi bak Altıya aldım. Geldim şuraya. Tamam mı? Şurada fazla ipi kestim. Bir tane kayış takılmış. Kestikten sonra çok kötü. Bir tane lamba için kapağı kablo ve bak şurada önce alta muhakkak şu araya oturtturacaksın. Sonra bunu aşağı doğru bastırıyorsun. Ayak takar çıkartırken şurada bir mandal var. Çıkartırken mandalı yukarı doğru dokunuyorsun. Ayağa takacağın zaman tabanın tam altına ayağı koyuyorsun. Taban kolunu indiriyorsun. O mandalla işin yok. Sadece ayak değiştireceğin zaman mandalı kullanıyorsun. Ama Taktık. da güzel oldu. Sen şimdi makineyi görmedin böyle yani hakikaten de diye. İğne için tornavida var. İğneyi takıp çıkaracağın zaman kullanacağın tornavida. İster elinle şimdi sıkı olduğu için zor olur ama sonradan elinle de kullanabilirsin. Öne doğru vidayı gevşetiyorsun. Burada zaten yapılan takılan malzemeler var. Bunları İğneyi aşağı doğru çektim aldım. İğnelerin bir tarafları düz, kesik. Kesik yer arkada kalacak. Düz yeri arkada kalacak. Rahat takmak istersen de tabanı indirirsin. İğne milini biraz yukarı alırsın. İğneyi de gittiği yere kadar itleyeceksin. Yani iğneyi aşağıda tutma. Muhakkak bir yere gidip orada dayanacak. Oraya kadar gitsin. İğnemi taktım. Şimdi üst ipini takacağım. Tabanı kaldırıyorum. Üst ipini takarken. Ona göre de fiyat yazdık. KDV de yok.
Yok olmaz. İlk Yani takacağım bak, yer yine aynı. gereken şeyleri yapmış. Kancaya taktım. Bu sefer arkaya gidiyorum. Şu Fiyatlandırmışlar. bak 2 numara. Sıkıntı yok yani yapılacak iş bu abla. 3, Yapamazlar. 4. Şuna horoz diyoruz. Şayet aşağıdaysa bunu yukarı alıyorsun. Tekeri kullanıp. Sağdan sola Neyi? bir tur aldım. Direkt şu metalin arkasına alıyorum. Sonra iğnenin de hemen üzerinde bir kanca daha var. Şöyle ipi tutup Yok onlar tamam. kancayı Yani takıyorsun. nervürü- Elinle önden nervürü arkaya de- takabilirsin nervüre ipi hazırladık zaten. ya da Nervür de şu an. iğne mili Tabii. en üstteyken bak. İğne muhakkak yukarıda olsun. Yani iğne aşağılarda olmasın. İğneyi en üst noktaya al. Tekeri kullanarak. Sonra burada bir aparatın var bak. Aparatı düz bir şekilde indiriyorsun. Şuradan eline de yardım ediyorsun şu aparata. İğneyi bak aparatın tam arkasına kadar götüreceksin. Yani iğne şöyle kalırsa olmaz. Tamam. Tam arkasına kadar oturtturdum. Sonra bu ipi bak şu kancaya atıyorsun. İpi de şu araya alıyorsun. Hafif yukarı. Sol elini bırakırken sağdaki ipi de bırakacaksın. Bu şekilde az da olsa ipi takacak. Fazla ipi Anne şunu alsana. çekip alacaksın. Bu otomatik iplik takıcıyı kullanmak istersen bu şekilde iğne en üstteyken kullanabilirsin. Makineyi gösteriyor da adam şimdi. Tabanı kaldırdım, ipi arkaya attım. Evet. Bu ipim de fazlaysa burada kançayım var. Evet. Şurada. Burada kesersin. Buyur abi. Artıyı kullanıyorum. Model. Bak, Bir görebilir yukarı miyim çıktı. abi? Sizin elinizdeki. Adım mesafesini yani iğne vuruşunu uzattım. Dikişimi daha seyrek. Kumaşa göre ihtiyaç olabilir. Daha rahat, O şu anda hızlı kampanyada gitsin istersin. 17.500 lira. Bu makinenin sana verdiği, bu benim seyrekleştikten sonra yaptığım dikişim. Tam tersi sık yapacaksan Bu söyle. böyle 4 5 buyur. onu biz şeyine göre kendimiz mi ayarlıyoruz? Nasıl desem? Daha İsterseniz getirin. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Ne kadar uzak? Eksiği kullanırsan buradaki rakam düşüyor. 4.5 şu. İğne bir kumaşa batıp bir daha çıktığı mesafesi ne hitap ediyor? 4.5. tamam. Sen Hani aslına o bakarsın. 4.5 az önceki gibi hani onları mı yapacağız yoksa mesela Hayır bir sen düşü, bir istediğin altı yerde sen yapabiliriz. Ha, altında tamam. yapabilirsin. Ben şu an dikişi açtığım için adım mesafesine rakam büyüdü. Sık dikiş istiyorum. İhtiyaç oldu. Bak eksiği kullanıyorum. Düşürdüm 1.5'a 1'e ne kadar istiyorsan. Yine dikiş yapacağım. Ama daha sık bir dikiş yapacağım. Hiç makine kullandın mı? Kullandım. Nasıl bir makine kullandın? Nasıl bir makine kullandım? Singer'in çok eski böyle hani kendi dolaplı makinesi vardı ya. Sütlü kahve. Böyle kapaklı falan. Tamam. Ayaklı makine mi? Hem böyle ayaklı ama çok eski Tamam. bir model. Kendi Ya dolaplı onun önünde olan. yuvarlak bir düğme vardır ya da şöyle bir kol vardır aşağı yukarı indirdiğin. O kolla bu aynı işe yani şu artı eksi aynı tamam. işe yarıyor. Oradan aklında kalabilir. Makine düz dikişteyken bak şu da zigzag tuşu. Sadece düz dikişteyken zigzag tuşu iğneyi sağa sola alıyor. Tamam. Bak şurada bak iğne işareti var. Bu ekranda varsa sen zigzag bölümünü kullandığın zaman Desen var. iğneyi sağa sola kaydırıyorsun. Bu nerede ihtiyaç olabilir? Belki bir fermuar dikeceksindir. Çift taraflı fermuar ayağı bu. Bunu çıkardım. Taktım fermuar ayağını. Bir tarafına kilitliyorum. Sağ tarafa kilitledim. Şimdi ayağı sağ tarafa kilitlediğin zaman kumaş modelleri var burada. Ayrıntılarıyla dışarıda kalacak. var. Fermuarın dişi burada içeride kalacak. Şimdi işte bakıyorum iğnenin batacağı yere. Bak iğne biraz mesafe bak. Biraz daha yakın dikiş istiyorum. İşte o zaman sana bu düz dikişteki iğneyi sağa sola alma tuşu sana iğneyi daha yakına alıp Bunlar da güzel. fermuarı daha yakın bir yerden Olduğu için bu fiyatı bak biraz düşük. iğneyi kaydırdım. Şimdi ne oldu? Kumaşın tam sıfır noktasına bu konumdayken fermuarı rahat bir şekilde dikebiliriz. Bunda da yine adım mesafesini ayarlarsın. Bunlar da aynı. Tam tersi diğer tarafa yapacaksam aynı şey. Bu sefer kumaş içeride. Yine iğnenin battığı yere bakacaksın. Mesafen varsa bu sefer de sağ tarafa doğru iğneyi yaklaştırabilirsin. Tamam. Düz dikişteyken makinen zigzag tuşumuz iğneyi sağa sola alıyor. En azından oradan aklında kalır. Tekrar taktım. Şimdi bak burada 1'den 10'a kadar
buradaki işleri direkt bu tuşa basarak seçiyoruz. Atıyorum 2 numarayı yapacağım bak. 1 numara düz dikişteyken iğne ortada. 2 numara düz dikişteyken iğneyi en sola çekiyor. İğne ayağın en soluna çekti. Yine düz dikiş yapacak ama iğneyi kenara batacak. Bu ne gerek? Nerede ihtiyaç olabilir? Şöyle bir kenardan dikiş geçmen gerekir. Böyle dikebilirsin. 3 numara koordine dikiş. Kalın dikiş, zikzak. Yani ileri gerili bir dikiş. Bir kalın bir dikiş, ceketteki, mantolardaki böyle bir sağlam bir dikiş Tamam. dikmen gerekir. Esneyen bir kumaşla dikebilirsin. Bununla esneme yapmaz. Kampanya olan modeli çektin mi abi? Şuna. Zincir dikiş diye geçer Onun aynı fiyatı çok zamanda. cazip şu an. Overlocklardaki Buna kadar 17.500. dikiş yapar. Ama kalın, sağlam, güzel bir dikiş yapar. 5 numarada zikzağımız var. Bildiğimiz klasik zikzak. 5'e bastığım zaman makina 5 milim eninde zikzak veriyor. Belirli bir adım mesafesini sana veriyor. Ben direkt çalıştırdım. Şimdi bu zikzağın enini yani açmak istersem 7 milime bak zikzak tuşu şu an iğne gitti. Bak şunu Şimdi da çek. Şurada çok seçtiğim kullandım işin model. enine hitap edecek. Şu Servo 8 dediği. 7'ye da kadar göster. aldım. Zikzak genişi 7 Tamam, milim evet. olduğu için Yazılı olan. makine sana 7 milim zikzak yapacak. Çünkü falan dedin, sarma Evet. falan Hı hı. ihtiyaç olacak, dantel sarma Aynen. falan gerekecek. 7 değil de buradan enini belirleyeceksin. Atıyorum 2,5 milim, 3 milim, 2 milim dantelin kenar kalınlığına göre. Önce bir genişliğini göreceksin. Bu çok seyrek. Evet. Adım mesafesinin tuşuna geleceksin. Bak şurada da atıyorum 0,6, 0,5. Çok düşürdüğün zaman bir makine kumaşı çekmiyorsa yaptığın işlemi çok sıfır almışsın düğmeyi. Dişli hareketini artık kaybetmiş. Hemen buradan bakarsın. Bak 0,5'te şu an çok net, çok da güzel sarma yapıyorsun. Bak şu. Altı da böyle olacak. Bak alttan köşelerden biraz kırmızı inecek. Ama alttaki ipini de tamamıyla kapatmayacak şekilde. Dantel saracağın zaman 5 numarayı seçiyorsun. Bununla dene. Sıkıntı yaşarsan bunu takabilirsin. Bu da bazı işlerde bak şurada ayak resim var. Hı hı. Seçtiğin işe göre ayağın harfini yazıyor. O ayağı tak diyor. Gerekirse onu da takip edersin. Şimdi bak burada T yazmış. Şu ayak T yazan ayak. Tamam. Ayakların arkasında harf olduğu için şu an görünmüyor ama çıkarınca gösterecek. Anladım şimdi. Bak şurada A var. Onun arkasında T var. İlk 3 tane ilik var burada. Hangi iliği yapmak istersen iliği seçiyorsun. Bak üstte 3 tane işaret çıktı. Tabanı aldım. Mevcut üzerindeki dikiş tabanını. Abi onu nereye basıyor? Ha, şu bak. Ha tamam. Çok pratik yapıyor ya. anlayın. Yani elini çıkarmışsın da. Taban aşağıdaydı. Kaldırdım. Şu mandala yukarı doğru hafif dokunuyorsun. Ayak düşüyor. Ayağı çıkardım. İlik açarken kullanacağım ayak bu. Şurası kızaklı. Açılıp kapanıyor. Kullanacağın düğmeyi ayağa koyacaksın. Buraya Abi o daha koyduğun üst ayak düğme neyse bu düğmeye göre makine sana boyunu buna göre açacak. Düğmeyi koyduk diyelim ve bunu kapatıyorsun, sabitliyorsun. Ayağı makineye takacağın zaman düğme arkada kalacak. Takacağım yer bak şurası metal yer. Ayağında şurada çentiği var. Bütün ayaklarda öyle. Altına getirdim. Tabanı indiriyorum. Bak yerini bulursa kilitleyecek. Yerini bulmazsa kilitlemeyecek bak. Şu an kilitlemedi. Muhakkak yerini bulacak. Sonra kumaşı koydum. Daha işim bitmedi ilikle ilgili. İliği seçmiştim. Şununla ip taktım. Başta tarif ettim. Arkada bir kol daha var. Bak şu. Burada da ekranda sana gösteriyor iliği seçtiğin zaman. Tamam. İliğe gösteriyor. Bu kolu komple düz bir şekilde aşağı çekeceksin. Şu plastik parçanın da arkasına koyacaksın. Şu. Bunların masaların Muhakkak. masalarında teyit edebiliyor Üstünde musunuz? kalmasın. Bu Arkasına sorunun koyacaksın makinenin ki hiçbiri masal değil abi. Hepsi seyyar. duruşu kendi yer. Normal Ondan sonra çalışması için pedala masa basıyorsun. almamız gerekiyor yani. Yok, herhangi bir sehpada çalışabilirsin. İlle bir masada kullanacağın diye bir kural yok. Sana ait bir makineler masal olur. Bunların servisinin arası iyi mi? Tamirlerini biz yapıyoruz. Her iliğin örgü sistemi farklı. Önce bir gerekirse ilikleri boş kumaşla denersin.
Makine tamamıyla duruncaya kadar pedaldan ayağını çekmiyorsun. Durduktan sonra pedaldan ayağını çektim. Bak iğneyi iliği seçince içeride istedi. Şu da iğne tuşum. İğne konumunu yukarı alarak iğneyi yukarı alıyorum. Bütün parçaları Kumaşı altından rahat almak istersen horoz şu an olduğu gibi en üst noktada olsun. Diğer işlerde de. En üstte olduğu zaman tabanı kaldırdığı zaman kumaşı altından rahat bir şekilde çekebilirsin. Bunu çektikten sonra şöyle tarif edeceğim. Bir tarafta fırça var temizlik için. Bu sökücü. Bunu böyle de kullanabilirsin. Buraya da takabilirsin. İliğin arasını açıyorsun. Eline batırmadan yarı yarıya yap. Yani yarıya kadar gelip sonra kumaşı çevireceksin. Diğer yarısını Makineyi alacağım kişi açacaksın. bayağı bir profesyonel. Bak diyor ki nakış Tamam. hemen pahalısı olanları Böyle hiçbir tarif şeyden ediyorum. böyle Takıldığın sormasının bir şey olursa sor. Tamam. Gözlü ilik var. Ceket, manto iliği. Bak farklı bir ilik var. Bu iliği yapacaksan bu iliği. Yine oraya düğmeni koyuyorsun. Kolu çektikten sonra hiçbir şey yapmıyorsun. Direkt pedala basıyorsun. Makine duruncaya kadar pedaldan ayağını çekmiyorsun. İliklerde eni ile boyu makineye bırak. Yani şu düğmeleri hani zikzakta dağıttı genişletti değil. İliklerde makine kendine göre yapsın iliklerini. Sesi yok. Gayet de güzel bir makine. Kaldırdın. Gözlüğü yaptın.